Bir haftadır 2 saat uykuyla idare ediyoruz. Yıkılmadık ama ayakta da değiliz. Bugün Türkiye'ye dönüyoruz. 15 saat uçakta olacağız. 15 saat uçakta şu minikle gel. Nasıl geçecek 2 küçük bebekle? Bakalım bu cadı bize neler yapacak uçakta. Hı? Kardeşinde sorun yok. O sürekli uyuyacak eminim. Ama dün gece uyumadı. Bizi de uyutmadı. O yüzden biraz uykusuz bir yolculuk olacak bizim için. Son hazırlıkları yapıyoruz. Şimdi bavulları topluyoruz. Akşam yola çıkacağız. Yarın akşam da Türkiye'de olacağız. Yani bugün akşamdan akşama gidiyoruz. Hava burada 25 derece. 6 dereceye gidiyoruz İstanbul'a. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak, zor olacak kesin. Gelirken Arven bizi mahvetti. Bakalım dönüşte inşallah uyur. Ne oldu? Bana mı gelmek istiyorsun? O zaman konuş sen de. Söyle, kaç yaşına girdin? Kaç yaşına girdin? Konuşmak istiyordu, şimdi niye utanıyorsun? Al bakalım. Bavulları hazırlayalım mı? Benim topladıklarımı sen geri çıkartıyorsun ama ben de bavul toplamak biraz zor. O yardımdan ziyade daha çok dağıtmayı seviyor. Oh canım. Aşkım. Yapma. No. No. Öp. Şimdi birazcık bavul toplayalım. Kahvaltı yapalım. Bir dışarı çıkacağız. Şu an sabahın körü. Bizim uçağımız zaten akşam ama erken gideceğiz. Çünkü 2 çocukla çok geç sürecek eminim işlemler. O yüzden hemen hazırlanmakta fayda var. Şöyle bavulları hemen hemen bitirdim. Başka bir şey kalmadı. İnşallah bir şey unutmayız. Pasaportları falan kontrol edeceğim. Böyle. Gel anneciğim. Tabii ben buraya kamerayı koyar koymaz Erven gelip alacak eminim ama bakalım deneyelim şansımızı. Her şeyi, senin eşyalarını, kardeşinin eşyalarını, her şeyi aldığımızdan emin olalım anneciğim. Yani bu kadar maske aldık, ne yapacaksak sanki. Bu kardeşinin çantası olsun, diğeri senin çantan olsun. No, dokunmuyoruz. Hayır anneciğim. Yani dediğim gibi Arven izin vermiyor kameranın böyle durması. Bizim için çok güzel bir buçuk aydı. Tabii bazı zorlukları var. 2 çocuğa birden bakmanın. Tek başına demeyeyim. Babamız da yardımcı oldu. Ama yine de zor. Uykusuz geceler. Günde 2 saat uykuyla insan yaşayabiliyormuş. Tek çocukta biz yoruluyoruz zannediyoruz. 2 çocuk birden, 2 bebek birden gerçekten ekstra yorucu oluyor. Şimdilik böyle kahvaltı yapalım, hazırlanalım, bitirelim, yola çıkmaya hazır olalım. Çok eşyamız var, o yüzden Uber X'le ile gideceğiz havaalanına. Havaalanına çok çekemeyebilirim çünkü 4 tane bavul, 2 tane bebek arabası, çantalarımız derken çekmeye sanırım bir elim kolum müsait olmayacak. Ama valizleri teslim ettikten sonra çekebilirim. Uçakta çekebildiğim kadar çekebilirim. Dokunmuyoruz. Mete ve ben ayrı ayrı yerlerde oturacağız. Arven için pusetli koltuk aldık çünkü sürekli çıkmak istiyor. Cam kenarına denk gelirsek diye hiç o riske girmedik. Ekstra diz mesafeli koltuk aldık. Bense cam kenarında, yani başka bir yerde oturacağım. Benim için almadık ekonomi deyince biz. O yüzden Mete ve ben ayrı ayrı yerlerde oturuyoruz. Arven'i tutmak için
yer değişeceğiz zaman zaman. Çünkü bu 15 saat birbirimizi dinlenecek. Arven çok fazla uyumuyor uçakta. Öyle şimdilik. Şimdilik bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Hemen hemen toplandık. Toplanmış halimiz böyle. Yani bu eşyaları 1, 2, 3, 4, 5 2 tane sırt çantası, 2 tane bebek, elimizde poşetler, bir de 2 tane de bebek arabası. Nasıl götüreceğiz hiç bilmiyorum. Gerçekten bizim için çok zor olacak. 2 kişi bütün bunları nasıl taşıyacağız? Yani her yer bavul, çanta. Nasıl bu kadar eşya ve 2 tane bebekle ve 2 tane bebek arabasıyla döneceğiz, ben de hiç bilmiyorum. Hadi onu geçtim, 2 bebekle 15 saati nasıl gideceğiz? O da bir muamma. Bakalım, inşallah güzel olur ya. İnşallah kolay geçer. Öyle, umarım bizim için kolay geçer. İnşallah. Hadi bakalım. Havaalanında görüşürüz. Uber XX'le kiraladık. Yani Uber XX'le çağırdım. 1 saate bizi alacak ama inşallah bütün bu eşyalar Uber XX'le sığar. Çünkü bebek arabalarından biri çift kişilik ve gerçekten çok büyük. Umarım alır hepimizi. İnşallah. Evet, ne durumdayız Mervoş? Hadi check-in yapalım. Hadi. Yes. Burada ses çok kötü geldiği için seslendirme yapacağım. 1 yaş bebeğiyle ve 1 haftalık bebekle havaalanına vardık. Küçük olanı emziriyorum. Büyük olan artık emmiyor. Önceki videolarımda söylemiştim. Hamilelikten dolayı sütüm kesilmişti. Bu yüzden büyük kızımı ancak 7 ay emzirebildim. Doğumdan sonra sütüm geldi. Arven'i de, yani büyük kızımı da emzirmek istedim. Ama artık kesinlikle istemedi. Reddetti. Bu yüzden daha fazla ısrar etmedim ben de. Yani büyük kızımda mama ile devam ediyoruz. Küçük kızımda ise emzirmeye başlıyorum. İnşallah onu doya doya emzirebilirim. Alırı çok zor teslim ettik. 2 tane bebek var, durmuyor. Ama eşyaları verdikten sonra da bir rahatlama geldi. Bir hafifledik ama hala çok fazla eşyamız var. Biz 2 bebek için vagon tercih ettik. Yani vagon bebek arabası. Bütün eşyaları vagona yükledik. O yüzden vagon 2 bebek için biraz daha rahat oluyor diyebilirim. Ama sadece arabanızın çok büyük olması lazım. Çünkü bagaja kolay kolay sığmıyor. Bayağı büyük bir araba. Havaalanına tabii ki biraz daha erken geldik. 2 bebekle başımıza neler geleceğini bilmediğimiz için. O yüzden bekliyoruz. Uçak saatine yaklaşık olarak 2 saat var. 2 saat 2 bebekle havaalanında vakit geçireceğiz. Yeni doğan kızımı saymıyorum. O zaten tüm zamanda uyuyor. Sadece 1 yaş kızımı nasıl oyalayacağız onu düşünüyorum 1 saat. Çok fazla uyumayı seven bir bebek değil. Şimdi 15 saat uçakta onu nasıl oyalayacağız? Asıl onu merak ediyorum. Bunlar hiçbir şey. Çünkü havaalanında hareket edecek alanı var. Ama uçakta hareket edecek alan yok. Gelirken çok zorlandık. Çok zordu bizim için. Hiç uyuyabilen bir bebek olmadığı için çok zor geçti. Şimdi nasıl geçecek çok merak ediyorum. Binmeden önce onu çok uyutmadım. Havaalanında bayağı turladık yorulsun diye. Belki uçakta uyur diye. Ve şimdi uçuş zamanı. Doktordan uyku tarzı bir şey istedim bebekler için, belki uyur diye. Bir ilaç verdi, adını hatırlamıyorum. Bye bye'dı sanırım. Asla ve asla etki etmedi. Galiba yatağını arıyor. Uçakta uyumadı. Uçakta basinetleri kullanabilmek için en öne oturduk. 2 bebeğimizi o basinete takmak için ama Arven kesinlikle durmuyor. Buraya taktıracağız. Şimdi henüz takmadılar. Uçak biraz daha havalandıktan sonra takıyorlarmış. Planımız 2 bebeğimizi de oraya takmak. Galiba 10 kilo mu sınırı vardı ne? Bizim bebeklerimiz 10 kilonun altında olduğu için kabul ettiler. Arven tabii yürümek istiyor, kalkmak istiyor. Onu zor tutuyoruz. Gerçekten uçağın ilk saatlerinde, yani uçuşun ilk saatlerinde bile bizim için çok zor geçti. Bir gece önceden çok uyutmadık. Bye bye verdik ve en sevdiği atıştırmalıkları aldık yanımıza. Aynı zamanda da YouTube'dan çok fazla çizgi film indirdik. Normalde ekran vermiyorum ama hani sırf insanları rahatsız etmesin diye, uçakta dursun diye ona ekran bile verdim. Uyku ilacı kesinlikle ve kesinlikle işe yaramadı.
Bir gün önceden uykusuz bırakmam da işe yaramadı. Çünkü uçakta değişik bir atmosfer var. Bilmiyorum, benim bebeğimi uçak çok rahatsız ediyor gerçekten. Ekran bir yerden sonra işe yaramamaya başlıyor. Çünkü artık ekrandan da sıkılıyor. Tırmalık desen yani ye nereye kadar, o da bir işe yaramıyor. Yani hiçbir çözüm 15 saatlik uçuş için yeterli değil. O yüzden dedik biz bu çileyi çekeceğiz yani. Zaten her şeyi göze almıştık, çıktık yollara. Yeni doğan bebekten hiç bahsetmiyorum bile. Çünkü o zaten sürekli uyuyor. Yeni doğanlar günde 22 saat falan uyuduğu için onda hiçbir sıkıntı yoktu. Ama 1 yaş bebeğiyle uçakla bir yerlere gitmek tam bir felaket. Hadi 2-3 saatlik yolu gidersin de 15 saat gerçekten çok insanı yoruyor ve çok yıpratıyor. Arven uçakta bir ağlama krizine girdi. Ne yapsak yapalım susturamıyoruz ve benim o anda yaşadığım stresi size anlatamam ve kendime söz verdim. Ben bebeklerim büyüyene kadar uçakla hiçbir yere gitmeyeceğim. Çok da büyük konuşuyorum. Zorunlu olmadıkça, bir hastalık durumu olmadıkça keyfe keder ben uçak falan kullanmayacağım. Çok da büyük konuşuyorum. O kadar çok zor geldi ki bana bu uçak yolculuğu. Ömrümden ömür gitti diyebilirim. Bana göre değil arkadaşlar. Benim kalbim bu strese dayanmıyor gerçekten. O yüzden benim için bu uçak yolculuğu son, yani kızlarım büyüyene kadar en azından. Uçağın sesi çok fazla vuuu diye ses var uçak içerisinde. Bu yeni doğanı çok güzel uyutuyor ama nedense 1 yaş kızımda hiçbir işe yaramadı. Ben de bu vuuu kısmını hiç fark etmeden size bütün bunları anlatmıştım. Yani şu konuştuklarımı, seslendirmeyi anlattım aslında burada. Ama söylediklerimin hiçbiri anlaşılmamış. O yüzden seslendirmeyle bir kez daha anlatmış oldum sizlere. Benim kucağımda yeni doğan bebek var. O zaten uyuyor. Arven babasının kucağında en ön koltuklarda olduğumuz için diz mesafesi çok fazla. Eskaza biz 1 yaş bebeğimizde orta yerlerden bir koltuk alsaydık işimiz gerçekten çok zordu. 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş bebeklerinizle eğer ki bir yerlere gidiyorsanız size tavsiyem diz mesafeli en ön koltuklardan koltuk almanız. Çünkü orta koltuklar gerçekten işinizi çok zorlaştırır. Bebek yerinde durmuyor, sürekli hareket etmek istiyor. Hem yanınızdaki için gerçekten çok zor bir yolculuk olur, hem de sizin yaşadığınız stres ömrünüzden ömür götürür. Aynı benim bu uçakta yaşadığım gibi ama çok şükür ki biz ön koltuktan almışız biletlerimizi. 2 bebekle ikinci kez uçak yolculuğu geçirdiğim için size tavsiyeler vermeye çalıştım. Umarım sizin işinize yarar. Benim işime bir yere kadar yaradı. Çünkü bizim uçuşumuz 15 saatti. Babası Arven'i uyutmak için çok uğraştı. Uyku ilacı, mama, sallama, ninni, uçaktaki vuvu sesi hiçbiri işe yaramıyor. Şansımıza bakın. Çabalarımız sonucu birazcık uyutabildik. Şöyle bir 2 saat uykuya daldı. O anda biz de uykuya dalmışız. İnanın çok iyi geldi. Sonra bu şekilde ağlayarak uyandı. Ay o kadar çok huysuzdu ki işte bu saatten sonra ağlama krizine girdi. Yukarıdaki basenetlere bakın, onları da taktılar. Arya birinde uyuyor, Arven de birinde uyur diye bıraktık ama yok, asla uyumadı. İşte ağlama krizine girdiği an bu an. Zaten 1 yaş bebeği çok hareketli. Ben o basenetlerden düşecek diye sürekli tetikteydim. Yani 1 yaş bebeği o basenette uyurken ben de koltuğumda uyuyamam, rahat edemem. Çünkü düşme tehlikesi çok fazla. Şu dakikada uçakta 8. saatte falanız herhalde ama çökmüş durumdayız. Geri kaldı bir 7 saat. Bebek bakma stresi değil de bir de yanımızdakileri çok rahatsız ettik. İşte bu da beni çok yoruyor. Ben başkalarını rahatsız etmekten çok rahatsız oluyorum. 2 bebekle bunu aşmam lazım belki ama aşamıyorum. Çok dikkat ediyorum başkalarını rahatsız etmemeye. Arven'i o basenete koyduk. Yani bu şekilde bebek basenette uyurken siz koltuğunuza rahat rahat uyuyabilir misiniz? Yani hemen her an düşecekmiş gibi. O yüzden ben rahat edemedim bu basenetlerde açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Kendim uyanık olduğum vakitte onu uyuttum basenetin içinde. Yani uyutabildim. Çok büyük bir şans oldu benim için. Çünkü birazcık kucağımdan indirip rahat durmam gerekiyordu. Yemek yiyebilmem gerekiyordu. O vakitte bıraktım onu oraya, uyudu. Bayıldı daha doğrusu, artık daha fazla direnemedi uykuya. Ama ben de uyuyayım, bebeğim de o basenetin içinde uyusun, 1 yaş bebeğim de o basenetin içinde uyusun. Hiç yapmadım. Uyanıkken sadece onu onun içinde uyuttum. Bahsettiğim an Şekila uyuyor Arven basenetin içinde ve yemek geldi. Ne kadar büyük bir şans ya. Ama benim kucağımda yeni doğan bebek olduğu için yine böyle doya doya yiyemedim ama olsun. Sırayla yedik. Önce eşim yedi, sonra ben yedim. Arven'in orada uyuyor olması o anda çok büyük bir şanstı. Uçuş neredeyse bitmek üzere. Son 1 saatimiz falan kaldı. Arven'in o anda orada uyuyor olması gerçekten bizi çok büyük rahatlattı. Uyanınca, yani uyandığı anda onunla ilgilenebilmemiz için hem
mentalimizi topladık, hem enerjimizi topladık. Burada da onu anlatıyoruz. 15 saattir biz uyuduk mu? 2 bebekle tabii ki de hayır, sürekli tetikte olmak gerektiği için hiçbir zaman uyuyamadık. İşte burada da onu anlatıyoruz. İyi ki seslendirme yaptım. O vuvu sesinden gerçekten hiçbir şey anlaşılmıyordu, yani anlattıklarımın hiçbirisi anlaşılmıyordu. Evet, son part, bu son partı anlatıyoruz. Neredeyse vardık diyoruz ama tükendiğimizi anlatıyoruz. 15 saatlik uçuş 2 tane bebek için keyfe keder, akıl kârı değil diyoruz yani kesinlikle. Türkiye'ye varınca bebekleri annelerimizin üzerine atıp saatlerce uyumanın hayalini kuruyoruz. Gerçekten çok zorlu bir süreç geçirdik. Çok zorlu bir zaman geçirdik. Hem büyük bebekle hem hamilelik tek başına. Türkiye'ye dönmek bizim için çok büyük bir şans oldu o anda ve gerçekten bu anlarda ailenin yanında olması çok büyük bir mükafatmış. Uzakta olmanın zorluklarını uzakta olunca anlıyorsunuz gerçekten. Şimdi ben 2 bebekli hayata geçiş yaptım. Artık videolarım 2 bebekle olacak ve 2 bebekli hayatta annem de bana, yani kayınvalidem de yardım ediyor olacak. O yüzden çok şanslıyım. Kızlarımın arasında tam 12 ay var. 2 bebekli ev, 1 yaş farkıyla nasıl olacak merak ediyorsanız beni takip edin. İşte burada var tabii. Welcome to Turkey. Stres oldum yine ya. Yani şu eşyalara bakın ve bunun üstüne biz daha 5 parça daha şey alacağız yani. Nasıl taşıyacağız? İnan hiç bilmiyorum. Ayrıca bak ya. Uçaklara bak. Ben bileyim ya. Her seferinde ben yani şu uçakları gördüm. Abi nasıl uçuyor abi bunlar? Erden selamlıyor uçaklara. Şimdi geldik. Bagajları alacağız da nasıl taşıyacağız onu gerçekten hiç bilmiyorum. Hep konuştuğumuz konu. Biz bu bagajları nasıl taşıyacağız deyip bir şekilde taşıyoruz. Allah kolaylığını veriyor ya gerçekten. Annemler almaya gelecekler. Buradan doğruca eve dinlenmeye. Şu labirent beni gerçekten hasta ediyor. 2 dakikalık mesafeyi labirentle ve 50 saatte geldik yani. Valizlerimizi aldık. Bagajımızı kırmışlar, o yüzden yeni bagaj verdiler. Yeni luggage verdiler. 2 saattir de şuradan araba almaya çalışıyoruz. Olamadı Mete. Sonunda almayı başardı galiba. İki bebekle 13 saat uçmak böyle bir şeydi. Gerçekten çok zordu. Yeni doğanla uçmak hiçbir şey değil ama 1 yaşından sonra, 1 yaşından muhtemelen 3 yaşına kadar bebekle uçmak çok zor. O yüzden biz bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. Çok zorlandık. Böyle geçti. Valizleri çok zor taşıdık. Ama vagon arabamız vardı. Bebekleri koyduğumuz. O çok işe yaradı. İçine bir sürü şey doldurduk. Arben için bir sürü YouTube videosu indirdim. Hiçbir işe yaramadı. İzlemeyi sevmediği için. O şeyde basinetlerde oturmayı hiç sevmedi. Sürekli kucak istedi. Zaten uykuya dalamadı. Uyku ilacı çok bir işe yaramadı. O yüzden biz çok zorlandık. 2 tane bebekle, daha doğrusu 1 yaşındaki bebekle bir yerlere gitmeye, 13 saat uçmaya. Onun dışında yorgunluğu 2 haftada falan attık. 2 tane bebekle 13 saat uçmak berbat videosu da bu şekilde. Umarım beğenmişsiniz.